Herkese merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere inanılmaz derecede lezzetli pastane simidi tarifiyle geldim. Bütün püf noktalarıyla anlattığım videoyu sonuna kadar izlemenizi önemli rica ederek sizleri çok bekletmeden hemen tarife geçiyorum. Tarifim için ilk olarak yoğurma kabına 1 paket yaş maya, eğer vaktiniz varsa yarım paket yaş maya da kullanabilirsiniz. Bu tarifte mayalama işlemi yapmayacağımız için direkt bezeleri hazırlayacağım. 1 bardak ılık su ekliyorum. 2 bardak ılık süt ekliyorum. 1 yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Maya ve şeker tamamen eriyinceye kadar karıştırıyorum. Mayanın ve şekerin eridiğinden emin olduktan sonra 1 çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. 1 yemek kaşığı kadar dibinde bıraktım. Hamuru toparlamakta kullanacağım. Göz kararı olacak şekilde yaklaşık 2 bardak kadar un ekledim. 1 tatlı kaşığı dolusu tuzumu ekledim. Unu ve tuzu güzelce karıştırdıktan sonra spatula yardımı ile yoğunlaşıncaya kadar karıştırıyorum. Hamur yoğunlaşmaya başladıktan sonra spatulayı çıkartıp elimle yoğurmaya devam ediyorum. Hamurum yoğunlaştı. Spatulayı çıkartıp elimle yoğuruyorum. Unu azar azar dikkatli bir şekilde eklemeye özen gösterin. Ben bu tarif için toplamda 6,5 bardak kadar un kullandım. Unun markasına ve kalitesine göre değişkenlik gösterebilir. Lütfen kontrollü ekleyin. Hamuru bir süre yoğurduktan sonra yağı üzerine ekliyorum. Çok fazla un eklemesi yapmamak için. Videomu tam da buraya kadar izlediyseniz her zaman olduğu gibi sizlerden ricam yoruma kalp olur, emoji olur veya tarifim hakkında farklı bir fikriniz varsa bunu da benimle paylaşabilirsiniz. Ayrıca videolarımı sevdiğiniz kişilerle de paylaşarak bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Hamuru yoğurma kabında yoğurup toparladıktan sonra masaya alıyorum. 1 dakika kadar daha masada yoğuruyorum. Yuvarlak bir forma getirdikten sonra göz kararı olacak şekilde parçalara ayırdıktan sonra bezelerimi hazırlıyorum. Bu tarz tarifler yaparken hamuru mutlaka güzel yoğurmanız gerekiyor. Hamuru ne kadar güzel yoğurursanız yaptığınız hamur işi tariflerinden o kadar memnun kalırsınız. Ayrıca birçok hamur işi tarifine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Yıllardır yapıp sattığım tariflerdir. Baklava tarifleri, katmer tarifleri, su böreği tarifi, mantı tarifi, içli köfte tarifi, daha aklıma gelmeyen birçok tarife kanalımdan ulaşabilirsiniz. Hamuru ilk etapta 10 parçaya bölüp 12 adet beze elde ediyorum.
Mayalama işlemi yapmadığımız için bir 15-20 dakika kadar bezeleri bu şekilde dinlendiriyorum. Bezeleri yaklaşık 20 dakika kadar dinlendirdim. Silindir şekline getiriyorum. İlk etapta biraz küçük hazırlıyorum. Daha sonra büyütüyorum. Hepsini aynı şekilde hazırladıktan sonra üzerini tekrardan poşetle kapatıp bir 10 dakika kadar daha dinlendiriyorum. Dinlendiği zaman çok daha güzel şekil alıyor. Masayı çok az yağlıyorum. Birkaç damla damlatmanız yeterli olacaktır. Videoda görüldüğü gibi şekillendiriyorum. Daha farklı şekillerde de daha önce sizlerle paylaşmıştım. Dilerseniz o tariflerime de bakabilirsiniz. Birçok açma ve poğaça tarifine de yine kanalımdan ulaşabilirsiniz. Simitlerin 6 tanesini hazırladıktan sonra yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. İlk etapta pekmezli suya, daha sonra kavrulmuş susama batırıyorum. Susamların çok fazla ıslanmaması için mutlaka elinizi ara ara kurutun. Yağlı kağıt serdiğim tepsiye alıyorum. Simitleri susama batırdıktan sonra 20 dakika kadar tepsi mayası yapıyorum. Daha sonra önceden ısıtılmış 170-180 derecelik fırında altı üstü güzelce kızarıncaya kadar simitlerimi pişiriyorum. Tepsi mayasını yaptıktan sonra elimle biraz büyütüyorum. Simitlerim fırından çıktı. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şekilde piştiler. Burada göründüğünden çok daha güzel oldu. İster istemez havanın durumundan dolayı kamerada daha farklı çıkabiliyor. Dışı çıtır çıtır, içi yumuşacık tel tel simitlerimiz oldu. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, kanalıma hala abone değilseniz kanalıma abone olmayı, bildirim zilini açmayı lütfen unutmayın. Kendinize ve sevdiklerinize çok iyi bakın. Başka bir tarifte, başka bir lezzette görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.